Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şükür kavuşturana diyerek başlayalım. Çünkü bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bu kavanoz boyama videosu daha önce yaptığım çalışmalardan çok daha farklı olacak. Çünkü kartonla bir doku oluşturacağım. Gösterdiğim şekilde kartonun üst kısımlarını ayırdım. Doku vereceğim kısım bu oluklu tarafı. Arkasını düz olarak bıraktım. Kartonun ölçüsüne göre kullanacağım kısımları ayarladım ve kestim. Benim kullandığım atık bir karton, yani kargo ile gelen bir ürünün kartonuydu. Bu şekilde kesip ayarlamaları yaptıktan sonra kavanozun üzerine yapıştırdım. Öncelikle kavanozun üzerine bolca tutkal sürdüm. Herhangi bir tutkal olabilir. Sadece iyi yapışması, kalıntı bırakmaması gerekiyor. İyi yapışan bir tutkal olduktan sonra zaten kartonu üzerine bıraktığınızda hemen tutunuyor. Herhangi bir boşluk kalmaması için çok bastırmadan elimle iyice yapışmasını sağladım. Dayanıklılığını arttırmak adına kartonun üzerine de bolca tutkal sürdüm. Bir sonraki işleme geçmeden önce tutkalın tamamen kuruması gerekiyor. Aynı şekilde kavanozun kapağının üst kısmına da karton yapıştırdım. Yapıştırma kısmındaki en sağlam yöntemin tutkal olduğunu düşünüyorum. Fırçayla sürüldüğü için her yere dağılıyor ve yapışmama gibi bir ihtimal söz konusu olmuyor. Ayrıca boşluk da kalmıyor ve çok da sağlam bir şekilde yapışıyor. Tutkalı kalın sürdüğüm için kuruması zaman aldı. O yüzden bir gece beklettim. Şeffaflaşınca tamamen kuruduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi üzerine akrilik boya sürüyorum, beyaz renk. Bir kat sürmem yeterli oldu. Çünkü üzerine peçete tekniği uygulayacağım. O yüzden açık bir renk sürmeyi tercih ettim. Peçete tekniğine geçmeden önce boyanın da tamamen kurumuş olması gerekiyor. Aynı tutkalda olduğu gibi boyanın da kuruması biraz zaman aldı. Sıcak bir ortamda daha çabuk kuruyor. Ben zamanım olmadığında kaloriferin üzerine koyuyorum. Daha çabuk kurumasını sağlıyorum. Evet, artık peçeteye yapıştırmaya geçebilirim. Öncelikle kullanacağım kısmını kestim. Katlarına ayırdım ve yapıştırmak üzere hazırladım. Ben peçeteyi bütün şekilde yapıştıracağım için bir kat boyamayı tercih ettim. Ama parça parça desenler yapıştıracaksanız o zaman zemin kapanana kadar en az 2 kat boyama yapabilirsiniz. Peçeteyi zemine yerleştirdikten sonra aynı diğer çalışmalarımda olduğu gibi peçete tutkalıyla dikkatli bir şekilde yapıştırdım. Zemin düz olmadığı için biraz daha dikkat etmek gerekiyor yapıştırırken, peçetenin yırtılmaması için. Ayrıyetten kullandığınız fırça da çok önemli burada. Yumuşak kıllı olmalı. Ben genelde ipek kıllı bir fırça tercih ediyorum. Peçeteyi çok fazla gerdirmiyorum. Serbest bırakıyorum çünkü ara kısımlarına da iyice girerek yapışmasını sağlıyorum. Bütün şekilde yapıştırmak zor gelirse eğer, az önce de dediğim gibi parça parça desenleri ayırarak yapıştırabilirsiniz. Şimdi aklınızda kalan bir soru işaretine açıklık getirmek istiyorum. Temizliği nasıl olacak? Yıkanabilir mi? Karton kullandığım için yıkanmasını tavsiye etmiyorum. Nemli bir bezle silerek temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Her ne kadar üzerine katlarca vernik uygulasak da en ufacık böyle iğne deliği kadar bir boşluk kaldıysa eğer, o delikten o su girip kartonu nemlendirebilir ve çalışmanızı maalesef bozabilir.
kavanoz daha çok dekoratif amaçlı, aktif bir şekilde mutfakta kullanıma uygun değil. Tabii ki içerisine kuru gıdalar koyarak kullanabilirsiniz ama yağlanmamasına ve ıslanmamasına dikkat etmelisiniz. Elimde daha önceki çalışmalarımdan kalma boncuk çıta vardı. Bu çıtanın esnemesini sağlamak için öncelikle kaynar suda beklettim ve kavanozun ek kısmına hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Bu tarz objeler kuruyken çok kırılgan oluyor. Ama sıcak suda bekletip esnettikten sonra çok rahat bir şekilde çalışılabiliyor. Hobi malzemeleri satan dükkanlardan veya online sitelerden bulabilirsiniz. Esnek çıta diye aratın, karşınıza çıkacaktır. Yapıştırdıktan sonra çıtayı da beyaz renk boyayla boyadım. Benim kullandığım ahşap esnek çıta diye geçiyor. Bir de bunların plastikleri satılıyor. Onları sıcak suda bekletmenize gerek yok. Zaten kendinden esnek oluyor. Aynı şekilde çalışmalarınızda onları da kullanabilirsiniz. Boncuk çıtanın üzerine parmağımla metalik altı rengi boya sürdüm. Kavanoza yaptığım gibi kapağın kenarlarına da esnek çıta yapıştırdım, boyadım ve yine metalik rengi boyayla ışıltılar verdim. Elimde böyle kuş figürü vardı. Çok yakışacağını düşündüğüm için onu da hızlı yapıştırıcıyla kapağın orta kısmına yapıştırdım. Son olarak vernikleyerek çalışmamı tamamladım. Ben burada su bazlı vernik kullandım. Eğer benim gibi su bazlı vernik kullanacaksanız birer gün bekleyerek 3 kat sürmeniz gerekiyor sağlam olması açısından. Ya da dilerseniz su bazlı sır vernik de kullanabilirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yaklaşık bir ay kadar ayrı kaldık. Ben sizin o motive edici tatlı yorumlarınızı çok özledim. Bir kavanoz boyama çalışmasının daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.